incelemeye başlayalım. Bu ETF'in temettü ETF olduğunu özellikle söylemiştik. Şimdi bu ETF temettü getirisi ve büyüme getirisi kapsamında olan bir ETF olduğu için düzenli temettüsünü artıran şirketlere bakıyorlar. Özellikle yatırım yaptıkları şirketler düzenli olarak temettüsünü artıran şirketler. Aynı zamanda temettüsünü arttırdığı gibi büyüyen şirketler. Bu ETF 3 ayda bir size temettü ödemesi yapar ve ortalama yıllık temettü getirisi de 3,37 yani %3,37. Vereceği temettü de 2,83 dolar seviyesindeymiş. Yani bir hisse bedeline 2,83 dolar temettü verecekmiş. ETF'in fiyatı 84 dolar 09 cent. Genel bakış üzerinden bu ETF'in nasıl bir ETF olduğunu inceleyelim. Öncelikle 60 milyar dolarlık bir yatırımcısı var. Yani 60 milyar dolarlık bir ETF olduğunu söyleyebiliriz. Temettü verimini biraz önce söylediğim gibi 2,83 dolar, temettü getirisi %3,37. Eski temettü tarihini bile yazmışlar. Ödeme oranı, vermiş oldukları temettüyle ve hacim genişliğiyle, büyümesiyle bir yıllık iadesi %14,22 olarak gösterilmiş. Son bir senedeki en düşük seviyesi 66 dolar ve son bir senedeki en yüksek seviyesi de 84 dolar 59 centmiş. Son 5 yıllık grafiğine baktığımızda sürekli yani sert bir düşüş yaşamış 2020'li dönemlerde, pandemi dönemleri olduğunu düşünüyorum. Oradan bir artışa geçmiş ve sürekli olarak değerini arttırmış bir ETF olduğunu söyleyebilirim. Bu ETF hangi şirketlere yatırım yapıyor? Biraz bunu incelemek istiyorum. Öncelikle birinci sırada Lockheed Martin şirketine yatırım yapıyor. 4,61'lik bir oran ile. AbbVie anonim şirketi, Home Depot anonim şirketi, BlackRock, Coca-Cola, Cisco, Amgen, Verizon, Bristol, PepsiCo, Texas, Pfizer gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapıyor. Fark ettiğimiz üzere yatırım yaptıkları şirketler temel birçoğunun batma ihtimali çok düşük olan şirketler. Dolayısıyla güvenli yatırıma önem vermiş bir ETF'e benziyor açıkçası. Ve birçok şirkete yatırım yapmış. Bakın %0,34'ü APA diye bir şirkete yatırım yapmış mesela. Portföy çeşitliliği çok fazla. Yani 100'den fazla bir şirket, yani 103 tane şirkete yatırım yapmış. Yani biz de zaten size yatırımlarınızı çeşitlendirirken 20'den fazla şirketlere yatırım yapmanız gerektiğinden bahsetmiştik. Yani bakın bir Amerikan ETF'i 100 küsur şirkete yatırım yapıyor. Hani buradaki temel mantık şirketlerden birkaçı zarar etse bile ya da batsa bile diğer şirketlerle bu zararı tolere edebilmek. Dolayısıyla koskoca Amerikan ETF'i böyle bir yatırım yapıyorsa bizim de yatırım yaptığımız şirket sayısının fazla olması her zaman bizim avantajımız olacaktır. Tekrar bu sayfaya geri dönelim. Şimdi burada temettü getirisinin yılda 3,37 olduğunu söylemiştik. Bakıyoruz Amerikan enflasyonuna. Amerikan enflasyonu normal şartlarda 2, 3, 1,5 hatta 0,6'ya düştüğü bile olmuş. Ama 2021'den sonra bu pandemi döneminin başlamasıyla ciddi anlamda bir Amerikan enflasyonu olduğunu söyleyelim. Bakın %8,5, %9. Ama gitgide şimdi düşüyor enflasyon. 2024 yılında 3'lerde bir dengelenmiş durumda. Şimdi bu şirket ortalama %3,37 verimliliğinde bir temettü getirisi sunuyor. Hep 3,37 olduğunu düşündüğümüzde 2021'in Mart ayına kadar bu şirketin vermiş olduğu temettü aslında enflasyonu yenmiş. Ama 2021'den sonra baktığınız zaman vermiş olduğu temettü enflasyonu yenememiş ve temettü enflasyonun aslında çok altında kalmış. Hatta şimdi enflasyonla başa baş gidiyor. Şimdi baktığınız zaman bu ETF her ne kadar belli dönemlerde Amerikan enflasyonu kadar temettü verememiş olsa da grafiğine baktığınız zaman temettü veremediği dönemleri baz aldığınızda özellikle 2021 ile 2024 arasıydı fark ettiyseniz burada bir zirve yapmış. Bu yapmış olduğu zirveyle aslında veremediği temettü ödemesini karşılamış durumda ve 84 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor şu an. Şimdi bu ETF'i almak isteyen kişiler genelde dolar bazlı getiri elde etmek isteyen ve temettü almak isteyen kişiler. Eğer temettü almak gibi bir düşünceniz varsa hani bu benim yatırım şeklimdir, temettü yatırımını ben çok seviyorum diyen kişiler için
daha çok uygundur. Aksi takdirde Amerika'nın vergi kesintilerini ve Türkiye'de ödeyeceğiniz vergileri de düşünmeniz gerekiyor. Bu vergiler size cazip geliyorsa öyle almanızı özellikle öneriyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Vergi konusuna çok girmek istemiyorum ama YouTube'dan ve başka bilgiler dahilinde de inceledim ama çok bir vergilendirme noktasında bilgi bulamadım. Sadece şunu biliyorum. Bunun da doğruluğundan net emin değilim. Amerika'da bir %20'lik bir vergi kesintisiyle temettü ödemeleri yapılabiliyormuş. Bunun üzerine tabii o hesabınıza yattığı zaman işin içine temettü girince vergisel sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bundan dolayı özellikle dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi bu ETF'in amacından bahsedeceğim. Fonun amacı ücretler ve masraflar hariç olmak üzere Dow Jones US Dividend 100 endeksinin toplam getirisini mümkün olduğunca yakından takip etmektir. Önemli noktalar: potansiyel vergi verimliliği sunan basit düşük maliyetli bir fon. Fon çeşitlendirilmiş bir portföyün çekirdeğinin bir parçası veya tamamlayıcısı olarak hizmet verebilir. Temettülerin kalitesine ve sürdürülebilirliğine odaklanan bir endeksi izler. Finansal oranlara göre, emsallerine göre temel güç açısından seçilen hisse senetlerine yatırım yapar. Şimdi genel olarak SCHD ETF'inin performansından bahsetmek istiyorum. Şimdi burada Dow Jones Amerika Birleşik Devletleri Temettü 100 endeksine baktığımızda nasıl bir performans sergiliyor? Bir ay içerisinde SCHD fiyatı Dow Jones endeksinden daha fazla artmış. 3 aylık fiyatına baktığımızda hemen hemen aynı noktalarda, daha düşük kalmış. Endeks hissesi gibi diyebiliriz. Çok bir fiyat farkı olmuyor açıkçası. Yani çok aşırı bir performans beklememek lazım. Endeks üzerinde bir performans beklememek gerekli diye düşünüyorum. Eğer Amerikan ETF'leri mi yoksa Türk fonları mı diyecek olursanız bu tercih tamamen size aittir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada gösterdiklerim sadece kendim de merak ettim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bu şekilde bir video çekmek istedim açıkçası. Bana sorarsanız yurt dışı ETF'lerinin avantajı vergilerden fon yönetim ücretleri ve yönetim gideri noktasında, fon yönetim ücretleri ve yönetim gideri noktasında çok daha iyi durumda. Yani 10.000'de 6, Türkiye'de bu %2'lerden ve %3'lerden bahsediyoruz. Ama gel gelelim Amerika'da bir vergi kesintisi yapıldıktan sonra bu fonlar size, bu ETF'lerin getirisi, temettü getirisi size gönderiliyor. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var aslında. %20 kesinti bizim için bence biraz fazla. Elbette ki herkesin düşüncesi farklı olabilir ama bu ETF'lere yatırım yapmak biraz daha çetrefilli ve dolambaçlı olduğunu düşünüyorum. Ama bizde de yönetim gideri ücretlerimiz çok fazla. Açıkçası ben çok arada kalıyorum. Yani iki tarafında avantajlı ve dezavantajlı var. SCHD ETF'inde teknoloji şirketleri çok fazla yok. Bundan dolayı da getirisi aslında sınırlı kaldığını da söylemek isterim. Ama tabii ki çok artmayan bir yatırım aracı çok da düşemez. Yani olası bir sıkıntı olursa, enflasyonun Amerikan ekonomisiyle alakalı problemler ortaya çıkarsa, olası bir pandemi ortaya çıkarsa tabii ki teknoloji hisseleri daha fazla düşecekken bu endekslerin daha az düşmesi söz konusu olabilir. Ondan dolayı kesinlikle portföyü çeşitlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Eğer dolar bazı getiri de hedefliyorsanız bu ETF'lere yatırım yapabilirsiniz. Peki bu ETF'leri nereden, nasıl alacağız diye sorular gelecek olursa bu sorulara da aracı şirketler üzerinden alabiliyorsunuz. Ben bankalar üzerinden alınabildiğini bilmiyorum. Bundan dolayı eğer almak istiyorsanız aracı şirketleri programlarına telefonlarınızı yükleyerek oralardan alabilirsiniz. Vergilendirme kısmını siz de araştırın çünkü çok fazla bir bilgi yok. Çünkü Türkiye'de bu ETF'lerin fazla alınmadığı için çok fazla değerlendirilmemiş ve tartışılmamış. Dolayısıyla çok bir net kaynak yok. Çoğu yatırımcının kafası da zaten bu vergiden dolayı karışmış olduğu için bu ETF'lere açıkçası çok sıcak bakmıyor. Almak istiyor ama alamıyor. Bundan dolayı böyle kısa bir video hazırlamak istedim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.